Atakama çölünün ortasındaki bu yaşlı maden, o sabah 33 madenci için sıradan başladı. Dağın kalbinden kopan yüz binlerce tonluk dev kaya, ana tüneli bir anda tamamen yuttu. Boğucu toz bulutları arasında kalan madenciler için yüzeye çıkan tek yol tamamen kapanmıştı. Karanlık sığınağa çekilen adamlar, hayatta kalmak için ilk büyük kararlarını hemen verdiler. Bir kaşık konserve balık, 2 kurabiye ve bir yudum su. Koca bir günün tek öğünüydü. Yukarıda aileler çöle çadırlar kurdu. Umut Kampı denilen kasaba her geçen gün büyüdü. Matkabın ucunda kırmızı harflerle yazılmış o efsane not vardı. İyiyiz, 33 kişiyiz. Haber saniyeler içinde tüm dünyaya yayıldı. Kurtarma, tarihin en çok izlenen yayını oldu. Phoenix kapsülü, 69. gecede ilk madenciyi almak için derin karanlığa indirildi. Son madenci yeryüzüne çıktığında dünya ayağa kalktı. 33 adamın hepsi kurtulmuştu. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere dünyanın nefesini tutarak izlediği gerçek bir hayatta kalma mucizesini anlatacağım. 2010 yılında Şili'nin Atakama çölünde San Jose adlı eski bir bakır madeni korkunç bir göçükle çöktü ve 33 madenci yerin tam 700 metre altında karanlığa gömüldü. 69 gün boyunca bir dağın altında hayata tutunan bu adamların hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü gösteren eşsiz bir derstir. Hazırsanız başlayalım. 5 Ağustos 2010 sabahı Güney Amerika'nın en kurak topraklarında güneş her zamanki gibi acımasızca yükseldi. Atakama çölünün ortasındaki San Jose bakır ve altın madenine inen 33 işçi için bu sıradan bir perşembe günüydü. Kimisi 30 yıllık tecrübeli madenciydi, kimisi daha birkaç ay önce başlamıştı. Ama hepsinin tek bir ortak amacı vardı. Alın teriyle ailelerine ekmek götürmek. Kasklarını taktılar, kafa lambalarını yaktılar ve dev rampadan yerin derinliklerine doğru indiler. Hiçbiri o akşam eve dönemeyeceğini bilmiyordu. San Jose madeni, 1889 yılında açılmış, 120 yılı aşkın geçmişi olan yorgun bir madendi. Copiapó şehrine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki bu maden, yıllar içinde defalarca el değiştirmiş, ekonomik krizlerde kapanıp yeniden açılmıştı. İşçiler arasında kötü bir ünü vardı. Duvarları eskiydi, kayaları kırılgandı ve destek sistemleri yetersizdi. Üstelik geçmişte defalarca küçük göçükler yaşanmış, işçiler büyük bir çökmenin yaklaştığı konusunda uyarılar yapmıştı. Ama kar hırsı bu uyarıların hepsini görmezden geldi. Madenin girişi 5'e 5 metre genişliğindeydi ve içeriye dev bir sarmal rampa ile iniliyordu. Bu rampa dağın karnında spiral çizerek yaklaşık 800 metre derinliğe kadar kıvrılıyordu. Kamyonlar ve iş makineleri bu eğimli yoldan aşağı yukarı mekik dokuyordu. O gün vardiya amiri Luis Urzúa yönetimindeki ekip derin seviyelerde çalışıyordu. Tecrübeli ve sakin bir adam olan Urzúa, haritacılıktan gelme bir titizliğe sahipti. Öğle saatlerine kadar her şey normal görünüyordu. Ama dağın derinliklerinde kimsenin görmediği bir çatlak büyüyordu. Öğleden sonra saat 2 sularında tünellerde tuhaf bir titreşim hissedildi. Madenciler önce aldırmadı. Bu yaşlı dağ zaten sık sık homurdanır, ufak taşlar düşerdi. Fakat bu kez titreşim durmadı. Aksine giderek yoğunlaştı, duvarlardan toz sızmaya başladı ve derinlerden gelen boğuk bir uğultu tüm tünelleri doldurdu. Tecrübeli madenciler birbirlerine baktılar, içgüdüleri onlara bunun sıradan bir taş düşmesi olmadığını söylüyordu. Birkaç saniye sonra kulakları sağır eden bir patlama sesiyle dağ adeta ikiye ayrıldı. 770 bin ton ağırlığında, 45 katlı bir bina yüksekliğindeki devasa bir kaya kütlesi dağın kalbinden koparak ana rampanın tam üzerine çöktü. Bu muazzam kopuş zincirleme bir reaksiyon başlattı ve üstteki katmanlar da ard arda çökmeye başladı. Tüneller bir anda boğucu toz bulutlarıyla doldu, göz gözü görmüyor, nefes almak bile mümkün olmuyordu. Girişe yakın çalışan birkaç şanslı işçi son anda kaçmayı başardı. Ama yüzeye çıkan tek yol artık dev bir kaya yığınının altındaydı. Toz bulutlarının arasında kalan 33 adam için gerçek yavaş yavaş netleşiyordu. Yukarı çıkan rampa tamamen kapanmıştı ve onlar yerin tam 700 metre altında kapana kısılmışlardı. Tarihte hiç kimse bu kadar derinde mahsur kalmamıştı. Çoğu daha önce kısa süreli göçükler yaşamıştı ama bu gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Yüzeyde ise kimse aşağıdakilerin yaşayıp yaşamadığını bilmiyordu. Her madencinin en karanlık kabusu o öğleden sonra gerçek olmuştu. Yaklaşık 4 saat sonra toz nihayet yatıştığında adamlar ilk işi yaptılar. Sayım. Tek tek isimler okundu ve inanılmaz bir şans eseri
33 kişinin tamamı sağdı. Tek bir yaralı bile yoktu. Vardiya amiri Luis Urzua o anda öne çıktı ve hayatlarını kurtaracak o cümleyi söyledi. Artık patron yok, burada hepimiz eşitiz. Kararlar birlikte alınacak. Yiyecekler eşit paylaşılacaktı. Panik yerine düzen, korku yerine disiplin hakim olacaktı. Bu bilgelik ilerleyen haftalarda onların en büyük silahı olacaktı. Urza ve birkaç adam kaçış ihtimallerini araştırmak için tünellere daldı. Madenin havalandırma bacaları acil durumlarda merdivenlerle kaçış yolu olarak kullanılmıştı. Ama bacalara ulaştıklarında yürek burkan bir manzarayla karşılaştılar. Merdivenler hiç takılmamıştı. Maden sahipleri bu hayati güvenlik önlemini yıllardır ihmal ediyordu. Üstelik dağ hala titriyor, kayalar yamaçlardan kopmaya devam ediyordu. Tüm çabalara rağmen tünellerden çıkışın imkansız olduğu anlaşıldı. Artık tek umutları yüzeyden gelecek yardımı beklemekti. Adamlar 90. seviyedeki yaklaşık 50 metrekarelik acil durum sığınağına çekildiler. Ama burada ikinci bir şok onları bekliyordu. Elektrik yoktu, su hattı kesilmişti, havalandırma çalışmıyordu ve yüzeyle iletişim kuracakları sistem tamamen ölüydü. Dış dünyayla tüm bağları kopmuştu. 700 metre kayanın altında, zifiri karanlığın ortasında bir avuç kafa lambası ışığıyla baş başaydılar. İçlerindeki korkuyu bastırıp sakin kalmak zorundaydılar. Çünkü panik bu derinlikte açlıktan bile hızlı öldürürdü. Sığınaktaki erzak dolabını açtıklarında yürekleri bir kez daha sıkıştı. Bu sığınak yalnızca birkaç günlük acil durumlar için hazırlanmıştı. Ellerinde bir kutu somon, bir kutu bezelye, 18 kutu ton balığı, birkaç şeftali konservesi, çoğu bozulmuş süt, 93 paket kurabiye ve yalnızca 10 şişe su vardı. İlaç kutusundaki ilaçların ise son kullanma tarihi çoktan geçmişti. 33 yetişkin adam için bu erzak normal şartlarda ancak birkaç günde biterdi. Kimse burada ne kadar kalacaklarını bilmiyordu. Hemen acımasız ama hayati bir plan yapıldı. Herkese günde tek öğün. Bir madenci 33 plastik bardağı sıraya dizdi. Her bardağa bir çay kaşığı konserve balık, biraz su ve 2 kurabiye düşüyordu. Tatlı olarak ise bir dilim şeftali tam 33 parçaya bölünüyor, her adama parmak ucu kadar bir parça kalıyordu. Günlük 300 kaloriyi bile bulmayan bu öğünler zamanla 2 günde 1'e indi. İçme suları ilk günlerde tükenince sondaj makineleri için depolanan endüstriyel su içmek zorunda kaldılar. Yerin 700 metre altında, zifiri karanlıkta ve bir avuç yiyecekle mahsur kalsaydınız, sizce kaç gün dayanabilirdiniz? Sizi en çok ne yıkardı? Açlık mı, karanlık mı, yoksa belirsizlik mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yaşadıkları yer, kelimenin tam anlamıyla bir fırındı. Dünyanın derinliklerinden yükselen jeotermal ısı, sıcaklığı 40 dereceye, nemi %90'a çıkarıyordu. Her nefes ciğerleri yakıyor, ter hiç kurumuyordu. Üstlerindeki tulumları çıkarıp atletleriyle dolaşıyorlardı. Sürekli karanlık, zaman duygusunu siliyordu. Bir an durup düşünün, siz böyle bir karanlıkta, açlıkla ve belirsizlikle kaç gün dayanabilirdiniz? Bu adamların cevabı, insanlık tarihine geçecekti. Karanlıkta çökmemek için herkes bir rol üstlendi. Kilisede vaizlik yapan Jose, Enriquez grubun manevi lideri oldu. Her gün düzenli dua toplantıları yaparak umudu diri tuttu. Yaşlı annesine bakmak için 6 aylık sağlık eğitimi almış olan Yoni Barrios, grubun doktoru oldu. Mario Sepulveda ise takımın neşesiydi. Şakalar yapıyor, taklitleriyle arkadaşlarını güldürüyor, en karanlık anlarda bile umut aşılıyordu. Görev dağılımı 33 yabancıyı tek bir aileye dönüştürdü. Artık herkesin yaşamak için bir sebebi ve bir sorumluluğu vardı. Yüzeyde ise seferberlik başlamıştı. Kazanın hemen ardından tırmanma ekipmanlı özel ekipler havalandırma bacalarından aşağı inmeyi denedi. Ama her güzergah düşen kayalarla tıkanmıştı ve dağ hala hareket halindeydi. Her deneme yeni bir çökme riski doğuruyordu. 2 gün sonra korkulan oldu, ikinci bir göçük tüm boşlukları kapattı ve en umut verici kurtarma yolunu tamamen yok etti. Aşırı derinlik, dengesiz kaya yapısı ve yıllardır güncellenmeyen eski haritalar kurtarmayı neredeyse imkansız hale getiriyordu. Uzmanların hesapları karamsardı. Madencilerin sağ bulunma ihtimali %1'den bile azdı. Bazı kurtarma ekipleri toparlanıp bölgeden ayrılmaya başladı. Ama herkes pes etmedi. Göçün zamanına bakılırsa bazı işçilerin madenin en alt katlarında olması gerekiyordu ve göçük oraya kadar ulaşmamış olabilirdi. Bu ince ihtimal dev bir kararı doğurdu. Aylar sürse bile 700 metrelik sert kayayı delerek onlara ulaşacaklardı.
Artık bu sıradan bir kurtarma değil, adeta imkansıza açılan bir savaştı. Bu sırada maden girişi bir yerleşim yerine dönüşüyordu. Mahsur kalan madencilerin aileleri arabalarında uyuyarak nöbet tutuyor, çölün dondurucu gecelerine ve kavurucu gündüzlerine inat oradan ayrılmıyordu. Çadırlar kuruldu, ateşler yakıldı, mumlarla ve fotoğraflarla küçük anıtlar oluşturuldu. Bu topluluğa Umut Kampı adını verdiler. Kampın yüreği ise mahsur madencilerden birinin ablası Maria Segovia'ydı. Yetkililerin kapısını aşındıran, medyaya konuşan bu kararlı kadın, kampın lideri olarak herkese güç veriyordu. Olayın büyüklüğü karşısında Şili devleti tüm gücüyle devreye girdi. Devlet Başkanı Sebastián Piñera ve Maden Bakanı, kurtarma çalışmalarını bizzat yerinde denetlemek için bölgeye taşındı. Başkan, kameraların karşısında tarihi sözünü verdi. Onları ölü ya da diri mutlaka çıkaracağız. Kurtarmanın teknik komutası ise deneyimli maden mühendisi Andre Sugaret'e verildi. Sugaret, ekibiyle birlikte madencilerin yerini tespit etmek için keşif sondajları başlattı. Ama 700 metre derinlikteki küçücük bir sığınağı bulmak, samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Her sondaj denemesinin sığınağa isabet etme ihtimali çok düşüktü. Üstelik eski ve hatalı maden haritaları işi daha da zorlaştırıyordu. Matkaplardan biri günlerce kazdıktan sonra yanlış yöne saptı ve o delikten tamamen vazgeçildi. Matkap uçları yanıyor, kırılıyor, çalışmalar sürekli kesintiye uğruyordu. Günler haftalara dönüştü. 14. günün sonunda hala hiçbir iz yoktu. Yüzeydeki aileler adeta zamanla yarışıyor, her geçen saat umutlar biraz daha soluyordu. Ama matkaplar durmadı. Gece gündüz kazmaya devam ettiler. Aşağıda ise madenciler günlerdir yaklaşan matkap seslerini dinliyordu. O boğuk ses, karanlıktaki tek umutlarıydı. Sonunda 17. günün sabahında mucize gerçekleşti. Sondaj ucu tavanı delerek sığınağın hemen yanına indi. Adamlar sevinç çığlıklarıyla matkabın başına koştular. Günlerdir hazırladıkları notları naylona sarıp matkabın ucuna sıkıca bantladılar ve ellerindeki kırmızı boyayla çelik ucu işaretlediler. Matkap yavaşça yukarı çekilirken 33 adamın kaderi o çelik ucun üzerinde asılıydı. Matkap yüzeye ulaştığında ekipten biri ucundaki kırmızı lekeyi ve bantlanmış kağıtları fark etti. Kağıtlardan biri açıldığında tüm dünyaya ağlatan o cümle ortaya çıktı. Sığınaktayız, iyiyiz, 33 kişiyiz. O an her şey değişti. Yüzeyde çığlıklar yükseldi, aileler birbirine sarıldı, gazeteciler gözyaşlarını tutamadı. Devlet başkanı o küçük kağıdı kameralara gösterirken elleri titriyordu. 17 gün boyunca ölü sanılan 33 adam yerin 700 metre altından dünyaya seslenmişti. Buradayız, yaşıyoruz. Birkaç saat sonra sondaj deliğinden aşağı bir kamera sarkıtıldı ve madencilerin ilk görüntüleri yüzeye ulaştı. Ekranlarda beliren yüzler zayıflamış, sakallar uzamış, gözler çukura kaçmıştı. Her adam ortalama 8 kilo vermişti. Ama o yorgun yüzlerdeki gülümseme tüm dünyaya umut aşıladı. Haber saniyeler içinde kürenin dört bir yanına yayıldı ve kurtarma operasyonu tarihin en çok izlenen canlı yayınlarından birine dönüştü. Artık bu yalnızca Şili'nin değil, tüm insanlığın ortak mücadelesiydi. Ama kurtarma ekibinin önünde ince bir tehlike vardı. 17 gün açlık çeken bir insana birden doyurucu yemek vermek onu öldürebilirdi. Vücut uzun açlıkta kimyasını değiştirir. Ani beslenme, yeniden beslenme sendromu denen ölümcül bir tabloya yol açar. Bu yüzden izolasyon konusunda uzman olan NASA'dan doktorlar çağrıldı ve özel bir diyet hazırlandı. Madencilere ilk olarak glikoz jeli içeren kapsüller gönderildi. Yavaş içmeleri söylense de çoğu dayanamayıp hızla yuttu ve şiddetli mide krampları yaşadı. Katı gıdaya geçiş günler süren sabırlı bir süreçle sağlandı. Artık yaşam hattı kurulmuştu. Paloma adı verilen 1,5 metre uzunluğundaki mavi kapsüller dar sondaj deliğinden aşağı yukarı mekik dokuyordu. İçlerinde yemek, ilaç, temiz giysiler, ailelerden mektuplar ve çocukların çizdiği resimler taşınıyordu. Gece gündüz döngüsünü taklit eden özel ışıklar gönderildi, parçalar halinde indirilen çok küçük bir televizyonda milli maç bile izlediler. Bu sırada bir madencinin eşi dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve adını umut anlamına gelen Esperanza koydu. Yerin altında bile hayat umutla filizleniyordu. Asıl büyük soru hala cevapsızdı. Bu adamlar oradan nasıl çıkarılacaktı? Plan, 700 metrelik kayaya bir insanın geçebileceği genişlikte dikey bir tünel açmak ve bir kapsülle onları teker teker yukarı çekmekti. Ama tek bir plana güvenmek büyük riskti. Bu yüzden Andre Sugaret'in talimatıyla 3 ayrı sondaj ekibi aynı anda çalışmaya başladı.
A planı dev bir maden sondaj kulesi, B planı hızlı bir petrol matkabı, C planı ise Kanada yapımı devasa bir sondaj makinesi kullanıyordu. Yarış başlamıştı. Kazı hiç kolay ilerlemiyordu. Delik çok dar olursa kapsül sıkışacak, çok hızlı kazılırsa tavan çökecekti. Matkap uçları sert kayada körelip kırılıyor, rotalar sapıyor, her metre yüzlerce hesapla destekleniyordu. Aşağıda ise bekleyiş ağırlaşıyordu. Gün ışığı görmeyeli haftalar olmuştu ve bazı madenciler halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Buna karşı yeni rutinler kurdular. Egzersiz yaptılar, oyunlar oynadılar, günlük tuttular, hava kalitesini ölçtüler. Herkesin bir görevi vardı ve birbirlerine sıkı sıkıya tutundular. Sondajlar sürerken bir başka ekip de kurtarma kapsülünü inşa ediyordu. Şili donanması NASA'nın desteğiyle çelikten dar bir kapsül üretti ve ona küllerinden doğan efsanevi kuşun adını verdi. Phoenix. Bu isim tesadüf değildi çünkü 33 adam yerin altında yeniden doğmayı bekliyordu. Kapsülün içinde oksijen tüpü, aydınlatma, sesli ve görüntülü iletişim sistemi, güçlendirilmiş bir tavan ve acil durumlar için kaçış kapağı vardı. Şili bayrağının renklerine boyanan bu dar çelik silindir, umudun ta kendisiydi. 9 Ekim günü beklenen haber geldi. B planının matkabı, deliği kapsülün geçebileceği genişliğe ulaştırmıştı. Birkaç günlük test ve hazırlığın ardından 69. gecede kurtarma operasyonu başladı. Önce bir kurtarma görevlisi aşağı indi ve madencilere kapsüle nasıl binileceğini anlattı. İlk çıkacak kişi olarak fiziksel olarak en güçlü görülen Florencio Avalos seçildi. Kapsül gıcırdayarak yükselirken tüm dünya ekran başında nefesini tuttu. 15 dakika sonra Avalos yeryüzüne çıktı ve gecenin karanlığı sevinç çığlıklarıyla yırtıldı. Artık makine gibi işleyen bir düzen kurulmuştu. Her madenci sıvı diyetle hazırlanıyor, tansiyon korsesi giyiyor ve ışığa karşı koyu güneş gözlüğü takıyordu. Kapsül her yükselişinde bir adamı daha ailesine kavuşturuyordu. Kimisi diz çöküp toprağı öptü, kimisi hıçkırarak çocuklarına sarıldı. Sonunda ertesi gece son madenci kapsüle bindi. Gemisini en son terk eden bir kaptan gibi davranan vardiya amiri Luis Urzua. O da yüzeye çıktığında dünya adeta ayağa kalktı. 69 günün sonunda 33 adamın hepsi kurtarılmıştı. Madenciler yüzeye çıkar çıkmaz sağlık kontrolünden geçirildi ve helikopterlerle hastaneye taşındı. Günlerce ışıkları kısılmış odalarda gözetim altında kaldılar. Bedenleri zayıflamıştı ama asıl derin yaralar görünmeyenlerdi. Birçoğu kabuslarla uyandı, kapalı alan korkusu ve panik ataklarla boğuştu. Psikologlar her biriyle tek tek ilgilendi. Bir yandan da dev bir medya fırtınası koptu. Röportajlar, film teklifleri, davetler birbirini izledi. Bir gecede kahramana dönüşmüşlerdi. Ama hikayeleri kendileri için hala kanayan bir yaraydı. Sevinç yatıştıkça acı bir soru yükseldi. Bu adamlar neden göçük altında kalmıştı? Soruşturmalar, şirketin güvenliğe yatırım yapmadığını, kaçış merdivenlerinin takılmadığını ve bilinen zayıf bölgenin hiç güçlendirilmediğini ortaya koydu. Buna rağmen hiçbir yönetici ciddi bir ceza almadı. Bu olaydan 4 yıl sonra ise Soma'da 301 madencimiz göz göre göre gelen bir faciada can verdi. Biri mucizeyle biten, diğeri yasla biten iki hikaye. Ama aynı ihmaller zinciri. Madenin dili yoktur ama emeğin sessiz çığlığı yerin altında hala yankılanıyor. 33 madencinin hikayesi bize şunu öğretiyor. En koyu karanlıkta bile umut, dayanışma ve akılla hayatta kalınabiliyor. Ama bu mucize ihmalin üzerine örtmemeli. O adamları kurtaran şey teknolojiyle birleşen insan iradesiydi. Onları oraya hapseden şey ise açgözlülüktü. Dileriz bu hikaye emeğe ve insan hayatına değer vermeyen herkese bir ders olur. Eğer bu 33 madencinin umut dolu mücadelesi yüreğinize dokunduysa, yerin altında bir daha hiçbir emekçinin unutulmaması dileğiyle bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimler için ziline basın ve sizi en çok etkileyen anı yorumlara mutlaka yazın. Videomuz burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın.